kanalıma. Ben Canan. Bugün sizlerle patates tava yapacağız. Bu tarifi sizlerle bir paylaşmak istedim. Gelin başlayalım. Malzemelerimiz 4 veya 5 orta boy patates, 250 gram sığır kıyması, 2-3 yeşil biber, 2 diş sarımsak, 2-3 orta boy domates, 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz, karabiber ve pul biber. İlk önce patateslerimizi soyuyoruz. Soyulmuş bütün patatesleri biraz suyun içinde bırakıyorum. Hemen hemen 15 dakika. Böyle biraz nişastaları gidiyor. Doğranmış halde de bırakabilirsiniz. Ama pratik olsun diye ben böyle yaptım. Ve ilk önce yarıdan bölüp patatesleri önce yarım santim kalınlığında uzunlamasına kesiyorum ve sonradan küçük küpler halinde kesiyorum. Evet, patateslerimi kestikten sonra tavamı ısıtıyorum ve içine zeytinyağı koyuyorum ve denemek için de bir patates içine atıyorum. Ve yağım ısınmışsa, yani bu patatesin etrafında kabarcıklar oluşmaya başladığı zaman yağım ısınmış demektir. Diğer patatesleri de içine atıyorum tavanın. Ocağımı soracak olursanız benim ocağım toplam 9 dereceye kadar yükseliyor. 7 derecede bütün patatesleri kızartıyorum. Ve bu yöntemde muhakkak kapağını da kapatmanız gerekiyor. Çünkü hem böyle daha hızlı kızarır hem de gerçekten tam böyle normal, yani yağda aşırı kızartma gibi bir tat olmuyor. Daha güzel oluyor ve daha kısa zamanda da patateslerini kızartmış oluyorsunuz. Arada sırada karıştırmanız gerekiyor kapağı açıp tabii ki. Kapağını açıp karıştırıp tekrar kapatıp hemen hemen 10 dakikanızı alabilir. Daha da uzun sürebilir. Patatesinize biraz bağlı. Patateslerim kapağı kapalı olarak kızarırken de sebzelerimi kesiyorum. Önce biberlerimle başlıyorum. Uzunlamasına birkaç kere kestikten sonra biberlerimi çevirip ince ince kıyıyorum. Biberlerim bittikten sonra sarımsak dişlerimin önce kabuklarını soyuyorum. Ve sonra da ince ince kıyıyorum. Şimdi tavama bakma zamanı geldi. Tavamı açıp patatesleri şöyle bir güzelce karıştırıyorum. Ve tekrar kapağını kapatıyorum ve kızarmaya devam ediyor patatesler. Bu arada da domateslerimi hazırlıyorum. Domates püresi için domateslerimi 4'e bölüyorum ve mutfak robotuma atıyorum. Böyle çok pratik oluyor. Kabuklarıyla birlikte püre yapabilirsiniz. Yani gerçekten çok çabuk ve bulaşığı da o kadar fazla olmuyor. Hemen suyla da yıkıyorum. O yetiyor genelde. Ve böyle şipşak domates püresi yapıyorum. Ve domatesleri de hazırlarken arada sırada patateslerinizi karıştırmaya ihmal etmeyin. Ve diğer domateslere geçiyorum. Bir tane domatesimi, yani 1,5 domatesi bitirdim. Şimdi diğer yarısına geçiyorum. Bu mutfak robotuna hepsi girmiyor, küçük olduğu için. Mutfak robotu kullanmak istemiyorsanız o zaman domatesleri rendelemeniz gerekiyor. Yani ikiye bölüp kabuğuyla birlikte rendeleyeceksiniz, kabuklarını atacaksınız. Bu arada patateslerimi açtım ve bana göre patateslerim yeteri kadar kızarmış. Yani hafif pembeleşmeye başlamış. Çok fazla pembeleşmesin. Çünkü zaten zehirli çok fazla kızardığı zaman patatesleriniz. Yani güzel böyle altın rengi gibi patates olacak. Patateslerimi başka bir kaseye önce ayırıyorum. Tavamı boşaltıyorum. Şimdi aynı tavada kıymamı hazırlayacağım. Kıymayı içine, yani biraz yağ arttığı için patateslerden tekrar yağ eklemiyorum. Kıymamı yine bu yağda hafif kaşıkla bastırarak kavurmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz kıymayı kavurmak için gerçekten kaşıkla bastırmakta fayda var. Normalde bunu eskiden benim annem çatalla yaparlardı ama o zaman daha teflon tavalar yoktu. O yüzden şimdi bunu kaşıkla yapmamız gerekiyor. Çünkü teflon tavayı çizmeyelim. Evet, böyle karıştırarak, bastırarak
kıymamı hafif kavuruyorum önceden. Kıymam hafif kavrulduktan sonra biberleri ekliyorum ve biberlerle de hafif tekrar kavuruyorum. Evet, biraz karıştırdıktan sonra kapağımı da kapatıyorum ve derecesini azaltıp, yani 7'deyken dereceyi 5'e getiriyorum ocağımın ve 5'te birkaç dakika böyle kavrulacak. Evet, tavamı açıyorum, bakıyorum biberlerim kavrulmuş mu diye. Daha diri gözüküyorlar. Bu yüzden hafif karıştırdıktan sonra tekrar kapağımı kapatıp kavuruyorum. Ve arada sırada tekrar açıp karıştırıp bakıyorum, biberlerim biraz hafif yumuşak hal alacak. O zaman bitmiştir. Evet, şimdi de sarımsakları ekleyebilirim. Yani biberler de hafif kavrulduktan sonra, hafif yumuşak olduktan sonra, yani rengi hafif değiştiği zaman sarımsakları da alıyorum. Sarımsaklarla şöyle bir karıştırıyorum sadece. Fazla gerek yok ve hemen de domates sosumu ekliyorum. Yani domates püresini, pardon. Evet, domates püresiyle de hafif karıştırıyorum. Tuzunu atıyorum. Ve biraz da pul biber ekliyorum. Acı veya tatlı, tercihinize bağlı. Ve biraz da karabiber. Bu arada ocağımı biraz yükseltiyorum derecesini. Hafif, çünkü kaynaması gerekiyor kapağını kapatmadan önce. Ve tekrar bütün tavaya yayıyorum malzemeyi. Ocağımın derecesi yine 7'de. Böyle kaynamaya bırakıyorum ve kaynadıktan sonra da altını kısıp, yani benim ocağımda 4'e getiriyorum ve böyle bir iki dakika önce pişiriyorum. Sonra tekrar açıp hafif bir karıştırıyorum. Ve tekrar kapağını kapatıp 2-3 dakika yine pişiriyorum. 2-3 dakika sonra da biberli soslu kıymam hazır ve şimdi patatesleri ekleyebilirim. Kızarmış olduğu için patateslerle birlikte tekrar pişirmiyoruz. Sadece ekliyoruz. Ve artık kıymalı sosumla sadece karıştırması kaldı. Ve yemeğim de böyle bitmiştir. Bu kadar. Tekrar tuzuna, karabiberine veya pul biberine bakabilirsiniz. Ve eksikse ekleyebilirsiniz bu arada. Evet, tarifim böylelikle bitmiştir. Umarım muhakkak yaparsınız. Gerçekten çok pratik. Aynı zamanda da çok doyurucu. Yani içinde kıyma olduğu için patateslerin çok doyurucu bir yemek. Yani biz bunu sık sık yapıyoruz. Özellikle benim ve eşimin çok çalıştığı günlerde, zamanımız azsa hemen şipşak yapılan gerçekten mükemmel bir yemek bence. Yani özellikle ben bu yemek türlerini öğrenciyken çok yapıyordum. Arkadaşlarımla beraber. Herkes çünkü patatesi seviyor. Ama patates de pek doyurmadığı için biz bu patatesleri genelde kıymayla, etle yapardık ve gerçekten herkes çok doyardı. Aynı şekilde benim annem babam da devamlı çalıştığı için bu tür yemekleri biz çok yapardık ve çok severdik. Herkese tavsiye ederim çünkü içinde kıyması, domatesi, biberi, her şeyi var ve patatesleri de iyi seçerseniz çok güzel, lezzetli bir patates tavası ortaya çıkıyor. Bir dahaki videomda sizleri tekrar beklerim ve bu videom hoşunuza gittiyse bir beğeni verirseniz çok sevinirim ve abone olmadıysanız kanalıma da muhakkak abone olun başka videolarımı görmek için. Evet, hoşça kalın.